Şimdi gelelim en can alıcı noktamıza. Bizim yani bu aracı tercih etme sebebimiz. Bu Ali'nin düğmesi diye geçiyor bizde. Öyle bir adı var. Tehlikeli işler bunlar. Yüksek hızlarda biraz problem oluyor. Gerçekten çok başarılı bir aile arabası. Bir kere yurt dışına çıktım, bagajı dolduramadım. Güzel bir lastikle beraber her yere gider. Uygun fiyatlı C SUV alıyormuş gibi hissiyatınız var. 5 litrede çok rahat gezebiliyorsunuz bu arabayla. Çünkü bu fiyatlara gerçekten bu konforu verecek size pek bir araba yok. Arkadaşlar merhaba, Drive Masters'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz 2020 model Citroen Berlingo 1.5 Blue HDI Shine paketle beraberiz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Stellantis grubunun geliştirdiği, yani birçok markadan da zaten buna aşinayız. Opel'in Kombası olsun, Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, aynı şekilde Toyota Pro Ace var. Bu kategoride yani başta çeken ticarilerde Doblo var. Bu araçların hepsinin aslında ortak bir platformda Stellantis grubu geliştiriyor. Şimdi aracımız dediğimiz gibi 1.5 Blue HDI Shine paket en dolu versiyonuyla beraberiz. Öncelikle platformdan bahsedeyim. EMP2 platformunu kullanıyor. Bu daha çok hani Stellantis grubunun Peugeot 3008'ler vesaire olsun SUV'lerde de kullanıldığı. EMP2'den kastımız da bu arada monokok bir gövdeye sahip ve ayarlanabilir. Berlingo'nun kısası da aynı şekilde, X-Large'ları, uzunları, ticari olanları da aynı şekilde SUV modelleri de bu markaların bu platformu kullanıyor. Monokok olmasından dolayı tabii ki de daha güvenli ve daha rigid bir şase sunuyor bize. Arabayı ilk aldığımız günü hatırla. Nereden açacağız? Bu biraz kafa karıştırıyor ama bizim suçumuz o. Önceki sahibi tabii artı 10 beygir. Downforce havasının yağını koydu. Buralara koyma. Şimdi zaten bildiğimiz 1.5 Blue HDI yani DV5 motor kodlu Stellantis grubunun hepsinin kullandığı 130 beygir 300 Nm tork motorumuz var. Şimdi buranın güzelliğinden bahsedeyim. Motor biraz daha aşağıda ve arkada, ağırlık dengesi çok güzel. Ön tarafta kalmaması çok iyi. Virajlarda bu gerçekten etkili. Hani ticari arabalarda ne kadar viraj yaparsın bilmiyorum ama hani acil durumlarda gerçekten arabanın güvenliğini arttırıyor. Aynı şekilde monokok gövdenin de burada çok etkisi var. 1.6 yani bir önceki versiyonlarına göre kayış sisteminden buradan zincire geçtiler. Yani şikayetlerden dolayı kayışlarda zamanla yıpranmalar arttığı için zincirli sisteme geçtiler. En büyük değişimimiz bu. VGT tipi bir turbomuz var. Yani bir önceki videomuzda zaten bahsetmiştik. Turbo normalde ne kadar büyükse o kadar geç gelir. Ufak kulakçıklar var. Hani onu dengeliyor. Basit geçiyorum. Ali yukarı kartı koyar. EAT8 bir şanzımanımız var. Bir önceki versiyonlarında biliyorsunuz EAT6'lar vardı. Biraz sıkıntıları vardı elektroniksel olarak. Bunlar da yani 2019, 2020 ve üzeri hepsi EAT8 olarak yani tork konvertörlü. BMW'den bildiğimiz hani öyle dediğimiz ZF şanzımanından tamamen altyapı aynı. Daha çok konfor odaklı. Vites geçişleri falan çok rahat, çok güvenilir. Uzun zamanda problem çıkarmıyor. Yani arabanın tamamı daha çok böyle yakıt verimliliği sağlamak açısından. Tabii AdBlue'umuz da var. Onu da ekleyeceğiz birazdan. Biraz sıkıntılar çıkarıyor tabii. Çabuk vitesinden dolayı. Yani bu videoyu çekme amacımız aslında bizim cam car'ımız zaten biliyorsunuzdur. Birçok videoda böyle arka planda da görüyorsunuzdur. Bugün sağ olsun buradan teşekkür ederiz Ellan Sigorta'ya tekrardan. Reklam değildir. Sağ olsunlar ellerinde fazla varmış. Dediler ki böyle Kerem senin arabayı alalım. Biz değerlendiririz. Sana işte Rifter verelim. Sağ olsun buradan tekrar teşekkür ederiz kendisine. Drifter'ı teslim almadan önce dedik ki cam car'ımıza veda bir videosu çekelim. Bu da bizim için bir anı olsun açıkçası. O zaman tasarımından devam edelim. Çok tok bir yapısı var yani. Arabayı çok beğeniyorum o konuda. Ben kendi görüşüm olarak söyleyeyim. Makyajsız kasalarda bence en güzel görünüme sahip olan Berlingo. Neden derseniz böyle SUV'ye hani C3, C5 Aircross'larını biliyorsunuz zaten. Onlara çok benzediği için hani böyle gözüme ticariden daha uzak geliyor. Bu arada Peugeot Rifter'da tabii ki de bu konuda pek de ardı edemememiz gerekiyor ama dediğim gibi benim gözümde makyajsız kasaların en güzeliydi. O yüzden de seçtik ön görünüm olarak. Çünkü arabaların zaten geri kalan her şeyi aynı birebir. Ön taraftan bahsedeyim. Bizim Shine paketle beraber geliyor tabii. Bu renkli mesela böyle hafif turuncumsu bir yapısı var. Böyle hani kırmızı desen değil, turuncu desen değil. Çok tatlı böyle aslında şey denir ya, bronz denir ya. Bronza da yakın böyle bir parlaklığı var. Güzel bir tamamlama yapmış. Arabayı ticariden çıkarıyor. O da çok hoşumuza gitti. Bu arkadaş opsiyonel. Ya ilk aldığımda çok kötü duruyordu. Ondan sonra öyle bir alıştım ki bu olmayınca da değişik geliyor. Bu arada rengimiz özel bir renk. Yani bu rengi ben pek fazla görmedim. Hani nardo griyi andıran güzel bir grisi var. Akşamlara böyle fümemsi bir renk oluyor. Yani koyu griye yakın oluyor. Güneşte
beyaza yakın bir renk oluyor. Çok güzel, değişik bir renk. Pek tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Çünkü boya kodunu tutturmak biraz zor. O da ek bir bilgi olarak devam edelim. Jantlarımız mesela bu paketle beraber orijinal siyah geliyor. Aynı ön tarafta gördüğümüz renkle bijon kapaklarımız mesela, bir de kaliperlerimiz aynı renk. Yani bu arabayı gerçekten şeyden biraz çıkarıyor. Ticaretten biraz çıkarıyor. Hani hafif böyle eğlenceli bir aile arabasına çeviriyor. Yan taraflarda mesela korumalıklarımız. Bunlar ilk C4 kaktüsleri biliyorsunuzdur. Biraz böyle yadırgadık hani böyle yan taraftaki tasarımlara falan, ama onlara böyle zamanla çok güzel bir hale getirdiler. O da çok hoşuma gidiyor. Aynalar efsane. Nasıl efsane? Geniş değil ama yüksek. Yani yolda arka tarafa baktığınız zaman gerçekten her şeye hakimsiniz. Çok beğendim. Onu dediğim gibi yolda değineceğim. Üst taraftaki çıtalarımız bu paketimizle beraber piyano bilek geliyor. O da güzel, sportif bir detay. Drive Masters artı 10 beygir. Şurada ufak bir deposundan bahsedeyim. AdBlue tankımız buradan doluyor. Daha önceki PSA grubu, yani artık Stellantis grubu oldu. Onlar da yedek stepnenin oradaydı, yedek lastiğinin oradaydı. Onu bu tarafa aldılar. Artık bizim sıkıntılarımızı duydular. 308 videosunda yukarı koyar Ali yaşadığımız problemlerden. Burada olması güzel. Yaklaşık 17 litre alıyor. Bu da bizi 8 ila 12 bin kilometre deniyor ama 9-10 bin kilometre çok rahat yapabiliyoruz. Kullanıma göre de değişiyor tabi. 60 litrelik bir depomuz var. Fabrika verileri 4.2-4.7 gösteriyor. Biz de yani 5.5-6 rakamları çok rahat yakalayabiliyoruz. Yani dikkat etmeden. O da güzel bir detay. Bu arada Rifter'dan biraz daha az yakıyor. Sebebini bilmiyorum. Mantık olarak yürütüm. Biraz da Rifter'da teknolojik parçalar olduğundan dolayı bir tık daha ağır. Acaba o yüzden bilmiyorum. Onu da yorumlarda buluşalım. Çünkü aynı motor, aynı şanzıman, yakın ağırlıklar. O nasıl daha fazla yakıyor? Ben de çok merak ediyorum. Onu araştıracağım. Rifter videosunda bunu aşağı eklemiş olacağım. Şimdi gelelim en can alıcı noktamıza. Bizim yani bu aracı tercih etme sebebimiz. Bu Ali'nin düğmesi diye geçiyor bizde. Öyle bir adı var. Önceki videolarımızda falan görmüşsünüzdür. Ali buradan çeker, ben arkadan kullanırım, ya da işte araç sahibi kullanır, ben bunu kullanırım. Yani bizim bu aracı tercih etmemizdeki en büyük sebep, dediğim gibi bu arka camının olması, güvenlik amacı var. Bagajı açmamak gerekiyor. Tehlikeli işler bunlar yol çekimi sırasında. Yani biz bu üst camı açıp Ali arkada oturuyor, bağdaş kuruyor, bizim videomuzu çekiyor. Sağ olsun buradan. Teşekkür ederiz kameranın arkasından. Teşekkürü kabul etti. Şimdi bagajımıza gelelim. Özellikle bagajı boşaltmadım. Bu arada camdan kapanıyor. Normal şartlarda ilk zamanlarda ben biraz korkuyordum hani sert kapatmaya falan. Adamlar ona göre geliştirmiş. Problem yok yani. Çok abartmadığımız sürece normal bagajı kapatır gibi kapatabiliriz. Ben biraz korkuyordum acaba patlar mı diye. Şimdi şuradan Ali zaten detayını yine çeker. Camı açmak için yan tarafta kalıyor. Şurada bir düğmemiz var. Camı açıyor. Bu arada bagaj açırken hiçbir şekilde çalışmıyor bu. Güzel bir güvenlik önlemi. Orta taraftan da normal bagajımızı açar gibi açıyoruz. Yanında güzel bir kameramız var. Çok kirleniyor bu arada, haberiniz olsun. Yani her binmeden önce bir tık 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 temizlemek gerekiyor. Emsali herhangi bir, işte örnek veriyorum SUV serileri, bunların mesela rakibi ne olabilir? Boyut olarak C5 Aircross olabilir. Ya bunlara göre daha büyük bir bagajı sunuyor bize ve hani kullanışlılık açısından çok daha rahat. Sadece tek sıkıntımız, dediğim gibi tekrar yolda değineceğim, bunu fazla söyleyeceğim. Yüksek hızlarda biraz problem oluyor. Şimdi bagaj kısmına geldiğimiz zaman 775 litrelik bir bagajımız bizi karşılıyor. Burada çok güzel bir bölme şeklinde ayırabiliyoruz. Bu da çok kullanışlı. Bilerek ekipmanlarımızı boşaltmadık. Yani siz düşünün ne kadar yer var. Bunların arkası falan komple dolu. Yani 775 litre, dediğim gibi şu kısma kadar, koltuklara yatırınca 1335 litreye kadar çıkıyor. Tavan olarak da düşündüğümüz zaman neredeyse 3000 litrelerde bulabiliyoruz. Yani gerçekten çok başarılı bir aile arabası. Yaklaşık 6 aydır falan kullanıyoruz biz. 3 kere uzun yola çıkma şansım oldu. Bir kere yurt dışına çıktım, bagajı dolduramadım. 5 kişi gittiğimiz halde dediğim gibi bagajı dolduramadım. Bir de üzerine dağa çıktım. Ali de buraya fotoğrafı ekler. Yani herhangi bir şekilde 4 çekere de ihtiyacın yok. Güzel bir lastikle beraber her yere gider. İşte şurada bir 12 volt girişimiz var. Onu da sonradan keşfettik lastiğe hava basarken. Güzel bir detay. Burada bardak koyacak yerlerimiz var. Bunlar şey için, yurt dışında mesela özellikle şimdi de 7 kişilik versiyonları var. Bardaklık gibi hani. Ortada 2 koltuk. Ondan dolayı konulmuş. Biraz araştırdım bunu, oradan öğrendim. Stepnemiz alt tarafta. Yani burası düz bir zemin böyle. Öyle düşünebiliriz. Ya yükleme eşiği falan zaten süper. Tam bir ticari. Çok rahatsınız. Herhangi bir çizilecek malzeme yok. Sert bir plastik. Kafa rahat. Çok rahat yükleyebiliyoruz. Şu olay da güzel. Tamam bizim boyumuz yeterli ama biraz daha kısa olsam mesela buraya yetişemiyorsun. O olayı da çok beğendim. Bu arada bu grupta, bu arabalarda stop tasarımı da en güzel Peugeot'da. Makyajsız kasada, makyajlı kasada da mesela onların böyle 3 çizgi, pençe, Peugeot imzası var. Onu da çok beğeniyorum. Bunlar da standart, hepsi aynı. Şimdi arka tarafa geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu bizim hayatımızı kurtarıyordu. Ya burada bütün yiyeceklerimizi, içeceklerimizi saklıyoruz. Yani ağırlık olarak da burada 10 kilogram yazıyor. Bizde yaklaşık 5-6 litrelik su, pet şişe sular, bisküviler, aynı şekilde böyle kurabiyeler falan. Anlık böyle kan şekerimiz düştüğü zaman gerçekten çok etkili oluyordu. Burayı da söylemeden geçmemek istedim. Güzel de bir yapısı var. Hani sert bir plastik ama hani içeri böyle dediğimiz gibi sert bir malzeme koyarsanız yolda çok sekme yapıyor.
Onu da uyarmamız lazım. Çünkü arkalar torsiyon. Önler bağımsız. Ön koltukta otururken normal bir SUV'de gibi hissediyorsun ama arka koltukta tamamen bir pick-up kamyonette gibi bayağı bir sektiriyor. O biraz sıkıntı ama ticari bir araba olduğu için bunda biraz da göz altında bulunabiliriz yani. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman gayet yumuşak. Böyle bildiğimiz sedan arabanın koltukları. Şimdi şu kapımızı da kapatalım. Sürgülü kapımız. Şunu söylemeyi unutmayayım. Mesela bizde böyle bir makam perdemiz var. Güneşlik için çok güzel bir perdemiz var. Makyajlı kasalarda bu gelmiyor. Bunu söylemeden unutmayayım dedim. Önce buradan başlayayım. Maalesef bundan sonraki aracımızda, yani birazdan teslim alacağımız aracımızda perdelerimiz yok. Cam açma kapama burada var. Şöyle bir enteresan yanı var. Sadece onu söylemek istiyorum. Normalde böyle aşağı bastırdığın zaman inmesini beklersin ya. Aşağı bastırdığın zaman yukarı kalkıyor. Kendine çektiğin zaman aşağı iniyor. Aslında şöyleyken ters geliyor ama ben böyle düşündüğüm zaman mantıklı. Biz bir mantığını kuramamıştık başta ama ticari araba olduğu için herhangi bir kol dayamamız yok ama arka koltuk rahat. Sadece sırtları biraz dik. Uzun yolculukta belki belli bir süre sonra rahatsız edebilir ama şöyle hafif bir yatarak kullandığın zaman şu başlığı kaldırırsak eğer biraz da sertmiş. Hiç kullanılmadı herhalde alındığından beri. Şimdi orta tarafa baktığımız zaman da böyle 2 kademe ayarlı bir koltuk var. Buradan bagaja direkt erişebiliyoruz. Ya dediğim gibi herhangi bir kol dayama vesaire yok. Ama ticari araba olduğu için bunların hepsi normal sayılabilir. 2 kademesi var bunun da güzelliği. Hani şöyle bir ilk tıkı yaptı mesela. Şu biraz önde durabiliyor. Yani ne işe yarar bilmiyorum ama aslında pek bir işe yaramaz. Çünkü ikinci kademede durması daha da iyi böyle. Yani burada güzel bir masamız var mesela böyle. Uzun yolda şey gibi hissettirdi bana. Eski otobüsleri hatırlıyorsun değil mi, Mercedesleri? Onlar gibi mesela içeceğini buraya koyup da güzel bir seyahat edebilirsin çok rahat. Şurada ufak bir saklama cebimiz var. Asıl meseleye gelelim. Şu kapıyı açıp göstereceğim çünkü onu kaldırırken biraz zorlanabilirim. Dışarıdan göstereyim. Şurada mesela 2 tane saklama yerimiz var. Şöyle göstereyim. Bizim burada bir lastik şişirme kiti çıktı. Açıkçası hepsinde var mı bilmiyorum. Bunu yorumlarda buluşalım. Çünkü içinde çekme demiri de var. Yani şöyle bir lastik şişirme çıktı. Made in China yazıyor. Herhangi bir şekilde bir marka vesaire yok. Ya bu bizim aracın içinden çıktı. Biraz merak ediyorum açıkçası. Yorumlarda buluşalım. Bu araç sahipleri varsa hani özellikle belirsin kendisinde var mı diye. Çünkü o tarafta da var. O taraftaki orijinal ama belli. Şunu bir kaldıralım şöyle hızlıca. Ama çok güzel ya, böyle saklama alanlarının bol olması çok hoşuma gidiyor benim ya bu tarz arabalarda. Aa bak onu demeyi unuttuk ya, güzel söyledin Ali. Hani aynı şekilde burada da olması çok güzel. Burada bir saklama alanımız var. Hani ufak tefek eşyalarımızı koyabiliriz. Şimdi ön yandan devam edelim. Güzel tok bir kapı kapanışı var. Şu kol dayamaları çok beğendim. Çok rahat. Yolda hani böyle kendini hissettiriyor gerçekten. Şurada bir bardaklığımız var. Bu da çok işe yarıyor. Bu da çok kullanışlı. Herhangi bir şekilde görüşü yani kısıtlamıyor çünkü ağız sütununa denk geliyor. Sürücü tarafında da yolcu tarafında da herhangi bir şekilde kısıtlamıyor. Burada güzel bir tutacağımız var. Yani burası biraz sert plastik. Zamanla böyle trim sesi yapabilir. Ki bizim aracımız ufak ufak başladı mesela. Biraz kilometre yol yorgunluğundan dolayı. Kapıdaki saklama cebimiz bayağı büyük. Burada mesela güzel bir cam silimiz var. Kış için lazım olur diye. Burada yani yayılarak duruyor. Üzerine bir şeyler de koyabiliriz. Arka tarafında ayrı bir tane daha yer var. Orada ufak tefek böyle peçete, selpak gibi eşyalarımızı koymaya yarayabilir. Burada bayağı derin bir cebimiz var. Hatta mesela bak su varmış burada. Yolluk, ıslak mendil, peçete, not defterlerimiz. Yani bayağı da derin, böyle kolum tamamen sonuna kadar gidiyor. Bu da bayağı hoş bir detay. Çünkü bu tarz arabalar böyle hem ticari hem de aile kullanımında uygun olduğu için. Ha bu arada soğutması da var. Ali güzel hatırlattın orada. Soğutması da var. Burada ben mesela gözümü koyuyorum, tık tık erişebiliyorum. Burada güzel bir torpidomuz var. Bu da şöyle söyleyebilirim, normal herhangi bir ufak bir araba torpidosu diyebiliriz yani. Burada biz de kokularımızı saklıyoruz. Şimdi çoğunda bulunmayan bir şeyden bahsedeceğim. Orta konsol. Genelde bu arabaların çoğunda vitesin arkasına hemen sert aşağı iniş yapar. Buraya ufak tefek eşya koyacak yer olur ama bizim aracımızda mesela orta konsol var. Burada da dediğim gibi güzel bir kullanışlı bir alan var ama derinlemesine çok güzel mesela burası. Bayağı eşyamızı almış bizim. Burada hani mangal bile yapsak baksana. Çırasından tut sakızına. İçeriden su çıktı tekrar. Ne kadar çok susuyorsak çekerken. Ya burada bir çakmaklık girişimiz var sadece. Fake değilmiş bu arada. Ben fake plastik zannettim. İlk defa çektim bunu. Bu da güzel bir detay olmuş. Onun dışında şöyle tık tık yapalım, bunları da indirelim. Kolunu koydun mu çok rahat hissediyorsun. Bir de yumuşak malzeme olması da çok güzel böyle. Bir şeyin üzerine, sert bir malzemenin üzerine direkt böyle kumaşla kaplamış gibi değil de üzerinde bayağı kalın bir sünger de var. O da hani böyle konforlu hissettiriyor kolunu. EAT8 şanzımandan bahsetmiştik. Makyaj kasalarda şu şekilde tık 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 vites değiştirebiliyoruz. Şöyle çevirmeli. Makyajlı kasalarda yine 2008'ler gibi böyle küçük bir joystick diyeyim ona. Artık ne denir? Çubuk. Küçük bir çubuk. Yani ufak bir yeri var. Ondan ayarlıyoruz. Onu da bir sonraki videomuzda göreceksiniz kısmetse. Şurada güzel bir alanımız var. Bunu biz genelde ufak tefek böyle not defteri için falan kullanıyoruz. Araç özellikle kışın
Kalorifer açıkken burası bayağı ısınıyor. Telefon kullanmanızı tavsiye etmem o yüzden. Birkaç kere başımıza geldi. Telefon uyarısından uyandık. Burada da normalde Rifter modellerinde çok gördüm. Yol ayarı var böyle. Driving mode vardı ya. İşte kar ve hava vesaire. Onun için böyle vitesin aynısından bir ufak bir joystick var. Onunla da vites değiştirebiliyor, ayarını yapabiliyorsun. Bizim burada ufak böyle bir bozuk para koyacak bir yer gibi. Burada eko düğmemiz var. Aracımıza bu arada start stop'umuz falan da var. Elektronik bir el frenimiz var. Onun dışında CarPlay'imiz vesaire. Onu da yolda değinelim. Bu sefer sürücü koltuğuna oturmayacağım. Çünkü çok fazla orada anlatacak fazla bir şey kalmadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Şu da hayat kurtarıyor. Bu nedir biliyor musun? İrsaliyelik. Buraya irsaliyelik koyarsın. Bizim burada led lambalarımız var. Muayene için sökmüştük. Yani üzerinde gelmişti zaten. Hala daha duruyor. Çok fazla da ses yapmıyor zaten. O zaman geri kalanına yolda değinelim. Şu arabayı son kez güzel bir kullanalım. Yolda görüşürüz. Öncelikle şundan bahsedeyim. Arabanın dönüş çapı gerçekten efsane. 10.8 metre. Yani normal bildiğimiz binek bir araba kadar neredeyse diyebiliriz. Şehir içinde çok rahat ettiriyor sizi. Dönüşlerde özellikle ara sokaklarda falan arabanın boyutunu neredeyse hiç umursamıyorsunuz. Yani ilk defa bu tarz bir araba kullanacaklar için sadece ön torpido biraz uzun. Şehir içinde biraz aldatabilir sizi. Daha olduğundan büyük gösteriyor. Ama kapı çok kısa olduğu için mesela manevralarda da çok rahat park ederken de. Geri görüş kameramız zaten standart aracımızda var. Park sensörü var. Arka park sensörümüz var. Sürüş pozisyonu çok güzel. Normal bir SUV'den bile daha yüksek hissediyorsunuz. Hani yolda bu size güzel bir güven veriyor. Çift yönlü bir klimamız var. O da güzel bir detay. Yani ne olursa olsun ticari bir araba olduğu için yani bu tarz şeyler gerçekten çok önemli. Çok işe yarıyor yani. Hayat kurtarıyor. CarPlay'imiz var. Android Auto, Apple CarPlay'imiz var fakat kablolu çalışıyor. O biraz üzüyor ama makyajlı kasalarında bu normal kablosuz olarak da çalışabiliyor. Onu da zaten bir sonraki videomuzda göstereceğiz kısmetse. Direksiyon çok rahat. Yani ele tam oturuyor böyle. Yani normal binek bir araba kullanıyormuş hissiyatım var. Aynaları dışarıdan bahsetmiştim ya hani böyle çok iyi gösteriyor diye. Hani geniş değil. O da bir size ara sokaklardaki manevralarda normal bir binek bir arabadan biraz daha geniş tabii ki bunlar. Uzun olsaydı biraz daha zor olurdu. Çünkü bazen böyle tam 0'a 0 geçtiğimde oluyordu benim ara sokaklarda. Ama yüksek olması çok güzel. Hem görüntü açısından böyle bayağı yolu hakimim. Hani genişliği de tam ideal böyle yaklaşık 2,5 şerit falan çok rahat görebiliyorum. O da güzel bir detay. Ses sistemi konusunda şöyle diyebilirim. 10 üzerinden 3-4. Hani çok böyle akıcı bir ses sistemi yok. Bu tarz bir arabada da hani ne kadar beklersiniz hani beklentiyi karşılayacak kadar diyebilirim yani. Yeterli bir ses sistemi var. Hani biraz kısık kalıyor sadece. Yani ses bozmasından ziyade bir tık kısık kalıyor. Ama yalıtım olayı güzel. Hani ticari bir arabaya göre yol sesi, yuvarlanma sesinin bayağı az oluyor. Normal binek bir arabaya yakın derecelerde diyebilirim. Normal bir segment için konuşuyorum. Onun dışında kullanım alanları çok güzel. Bu özellikle Citroen'lerde amortisörler gerçekten efsane. Ben çok beğeniyorum. Yani neredeyse hiçbir çukuru hissettirmiyor bana. Ön taraf için konuşuyorum bu arada. Yani arka taraf biraz uzun görünüyor içeriden baktığın zaman ama hani erişim kolaylığı açısından falan çok rahat yani. Çocuklu bir aile için çok kullanışlı bir araba. Özellikle kalabalık bir aile için dediğim gibi SUV yerine geçebilir. Tek sıkıntı şundan bahsetmek istiyorum. Rüzgarlı hava vardı zaten biliyorsunuzdur bu tarz ticari arabalar yüksekliğinden dolayı yanal rüzgarlarda çok fazla etkileniyor. Hani yüksek süratlere çıkmıyorsunuz, otoban süratinin üzerine çok fazla çıkmıyorsanız çok rahat hani böyle kalabalık bir ailede kullanabilecek arabalardan diyebilirim bunun için. Şöyle söyleyeyim, günlük hayatta çok fazla kullandım ben bunu. Özellikle kötü havalarda bayağı da test etme şansım oldu. Bildiğimiz normal binek bir arabadan neredeyse hiç fark yok. Otoparklarda da aynı şekilde. Yükseklik konusunda da iyi. Çok rahat bütün otoparklara girebiliyorsunuz. Kapalı otoparklar için konuşuyorum. Park manevrası da çok güzel. Normal sedan bir arabayı park ediyormuş gibi hiç fark yok yani. Dediğim gibi kullanım açısından çok güzel. Genişlik de çok güzel arabanın. Özellikle genişliğini çok seviyorum ben. Hani rahat geniş oturabiliyorsunuz. 2 kişi yan yana. Arkada 3 kişi seyahat edebilir. Sırt biraz sorun olabilir dik olmasından dolayı. O da bu segmentlerde normal zaten. Arka saklama cepleri çok güzel mesela. Ayağının altındakiler. Bayağı eşya koyabilirsin. Üst taraflarda aynı şekilde. Mesela şunun ön tarafında da ufak eşya koyacak yerlerimiz var. Yani bayağı güzel. Güneşlik mesela büyük, çok hoşuma gidiyor benim. Yandan böyle açılıyor aynı şekilde. Uzamasını isterdim. Çünkü yan camları biraz büyük. Hani uzasa iyi olurdu ama gayet de yeterli ve kullanışlı. Şu çok güzel. Şuradaki tutamaç hani böyle sanki şaseye bağlıymış gibi hissettiriyor. Yani asılıyorsun, bildiğin seni kaldırıyor yani. Bayağı kuvvet uyguladığın halde herhangi bir şekilde hani geri esneme vesaire yapmıyor. Bayağı kuvvetli yani tavana
güzel monte edilmiş. Ama bu araçlarda en güzel nokta bence cam tavan. Çünkü içeriği gayet ferahlık tutuyor. Hani o içerideki normalde tavan yüksekliklerinden dolayı hani bunlar çok böyle boğuk bir araba olmaz ama cam tavanı olduğu zaman biraz da böyle binek araba hissiyatını yaşatıyor size. O konuda çok güzel. Elektrikli perdemiz var. O da güzel bir detay. Şu orta tarafta surf tahtası deniyor galiba bunun ismine. Tam bilmiyorum onun ismini. Burada bu arada gece güzel bir aydınlatması var, böyle ambiyansımsı güzel tatlı bir aydınlatması var. Göz yormuyor ama arabayı böyle olduğundan daha premium gösteriyor. O da çok hoşuma gidiyor. Bunu sökenler var mesela. Söktüğü zaman perdesiz pek kullanışı olmuyormuş. Onu da buradan söylemek istiyorum. Hani ufak gibi görünüyor yanlardaki boşluklar ama güzel güneş kesiyor. Perde açık, uzun süre kullanıma gayet elverişli yani. Uygun fiyatlı C SUV alıyormuş gibi hissiyatınız var kullanışlık açısından. En büyük sıkıntımız dediğim gibi yüksek hızlarda yanal rüzgarlara gayet elverişli. O biraz hani güvenli kullanımı engelliyor tabii ki. Bir de yılda bir muayene olması insanı biraz düşündürüyor. Ama bu fiyatlara dediğim gibi yani neredeyse bu yıllar için konuşuyorum. Emsal C SUV segmentinin neredeyse yarı fiyatı araba. Hani bu yıllardaki bir C5 Aircross'sa neredeyse yarı yarıya fiyatları var. O da gayet düşündürücü yani tercih edilmeli mi edilmemeli mi diye. Ama aklınızda varsa bence almalısınız. Çünkü dediğim gibi arabanın kullanımı çok rahat. Yani otomobil diyebiliriz bunun için. Ticariden ziyade, hafif ticariden ziyade normal binek bir otomobil. O eski hafif ticari havası yok yani artık. Yeni araçlarda özellikle. Motor, şanzıman olsun. Aynı şekilde teknoloji açısından olsun. Yani bunların mesela yeni versiyonlarında, güncel versiyonun dolularında ADAS sistemlerine kadar her şey zaten standart sunuluyor yani. Ki bundan bir sonraki videomuzda bunu da göstereceğiz kısmetse. Arka koltuklarda özellikle torsiyon olmasından dolayı bayağı bir sekme var. Bozuk yollarda gerçekten hani deyimi vardır ya, böyle böbrek taşını düşürdü. Yani o deyimi yerine getirebiliyor yani. Onu da söyleyeyim, buradan belirtmek isteyeyim. Arkada oturmadım ama oturanlardan duydum yani. Yolda zaten çok fazla da görüyoruz bu araba olarak. Bayağı da herkesin herhalde bir deneyimleme şansı olmuştur illaki. Yakıt olarak söyleyeyim. Biz bunu günlük olarak kullanıyoruz bu aracı. Yeri geliyor çekim sırasında havalar sıcaksa kliması açık bir şekilde bekliyor. Kışın kalorifer açık bir şekilde, motor çalışır şekilde bekliyor. İşte trafikleri pek önemsemiyoruz. Hani yakıt tasarrufunu pek önemsemiyoruz. Start stop'u neredeyse hiç açmıyoruz diyebilirim yani. Ona rağmen 6 litrelerde genelde geziyor. Bakımdan sonra 6 litre, bakıma yaklaştığı zaman da 6,5 neredeyse 7 litreye yaklaşıyor. Gayet makul bir değer. Çünkü doğru kullanımda 1-1,5 litre daha aşağı çekebiliriz. Hani bu yazdığı yaklaşık 4,7-4,8 fabrika verileri var. Onları yani çok dikkatli bir kullanımda yakalamamak yani neredeyse imkansız diyebilirim. 5 litrede çok rahat gezebiliyorsunuz bu arabayla. Hani alırken biraz bir ön yargımız vardı. Hani şehir içinde rahat edebilir miyiz, işte ara sokağa bırakırız bilmem ne olur diye. Ama araba hiçbir şekilde üzmedi bizi. C bir SUV almak yerine, hani o fiyatlara vermek yerine bunu almak biraz daha mantıklı kalıyor. Tabii ki de bir soru işareti, yılda bir muayene, ticari geçtiği için. Arka taraftaki bir amortisörden dolayı bir rahatsızlık ister istemez. Bir de yanal rüzgar var. Bunları eğer dikkate alırsak, dersek yani bizi etkilemiyor diye, bence düşünmeden alınabilir bu araba. Çünkü bu fiyatlara gerçekten bu konforu verecek size pek bir araba yok. Araç yaklaşık 5-6 yaşında, yani 15 yaşından normal B segmenti bir araba fiyatı diyebilirim yani. Bence makul seviyelerde hani. Şimdi burada mesela dediğim gibi CarPlay'imiz var ama kablolu olduğu için şu an kabloyu bağlamadık. Burada araba ikonuna tıkladığımız zaman da Start Stop'u buradan kapatabiliyoruz. Aynı şekilde park sensörlerini, burada lastik basıncı sıfırlama ve ESP kapatabiliyoruz. Burada bir navigasyon sistemimiz var. Burada menümüzde eko kullanım seçenekleri falan var. Menü olarak basit. Dediğim gibi sadece CarPlay var. Onun dışında hani pek böyle kullanılacak, kurcalanacak bir şey yok yani. Lastik basınçlarını gösteriyor. Ondan sonra kar lastiğini vesaire kaydedebiliyoruz tabii. Onun basıncına göre. Ufak tefek ayarlar var sadece. Makyajlı kasasında mesela biraz daha gelişmiş bir sistem kullanılıyor. Onu da o arabayla beraber anlatırız zaten. O yüzden yani dedik ki bir Berlingo'ya deneyelim. Eğer dedik alışırsak daha üst versiyonlarını deneyimleriz. Kısmetse de zaten birazdan alacağız. Ufak da bir heyecan var tabi. O zaman şöyle yapalım. Bu ve bunun gibi videoları görmek için mutlaka kanala abone olalım. Beğenelim. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Drive Masters'ta kalın.